Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine straforla devam ediyoruz. Böyle bir video çektim. Hayal ettiğimiz bir objeyi, aslında Pinterest'ten biraz yardım aldığımı itiraf etmeliyim tabi. Yapmaya çalışacağım. Yine strafor kullanacağım. Bugün yapacağımız obje duvar süsü, kapı süsü olarak kullanılabileceği gibi, eğer ki birkaç eklenti yaparsak anahtar askılığı da olabilir. Kapı girişinde çok da şirin durabilir arkadaşlar. Straforlarımızı kesmeye başlıyoruz. Bu arada sormuşlar straforu nereden alıyorsunuz diye. Yapı marketlerden alıyorum arkadaşlar. Yapı marketlerde veya nalburlarda da bulunuyor. Hepsinde olmasa da birkaç nalbur gezerseniz strafor alabilirsiniz. Bulursunuz yani. Arkadaşlar, straforları keserken maket bıçağımızın keskinliği çok önemli. O yüzden mutlaka keskin maket bıçağı ucu kullanmamız gerekiyor. Çabuk körelmesini engellemek için de bir kesim matı kullanmamız gerekiyor straforun altına. Bu kesim matlarını dışarıdan satın alabileceğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Bir straforun veya oluklu mukavvanın, koliden keseceğiniz bir plakanın üzerine plastik bir tabakayla bir kesim matı yapabilirsiniz. Mesela şu an gördüğünüz turuncu kesim matını ben resim defteri kabı ve koli yardımıyla yaptım. Koliden çıkardığım bir plakayla yaptım. Daha önce straforla ilgili videolar çekmiştim biliyorsunuz. O yüzden buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Her videoda aynı fikirleri, aynı bilgileri vermeme gerek yok sanırım. Bu şekilde zımparalarımızı şekle sokarak dar yerleri kolayca zımparalayabiliyoruz. Arkadaşlar, bu videoda diğer videolarımdan farklı olarak bir değişiklik yaptım karışımda. Pardon. Daha önceki videolarımda önce ahşap tutkalı sürüyordum biliyorsunuz. Daha sonra rölyef pasta veya ahşap macunu kullanıyordum. Burada ikisini birden karıştırdım. Tek bir seferde sürdüm. Çünkü niye böyle yaptım? Bu bir duvar süsü olacağı için diğer objeler kadar sert olması gerekmiyor. Bu arada Momişim de beni hiç yalnız bırakmıyor gördüğünüz gibi. Hep peşimde, hep dibimde. Kuyruğum benim ya. Bildiğimiz kuyruk. Neyse arkadaşlar, demin bahsettiğim karışımı yapıyorum şu anda. Biraz da fazla yapmışım. Gözünü çıkartmışım sanki 1 metrekareye süreceğim ben bunu. Bir lokmacığı yetti. Birebir karıştırırsanız arkadaşlar halledersiniz kolayca, hem daha pratik olmuş oluyor. Daha önce kullandığım hamurdan çatısını yapacağım. Hamurların da nasıl kullanıldığını kuşlu videomda ve zürafa yaptığım videoda geniş ayrıntılı olarak anlatmıştım nasıl kullanıldığını hamurların, bu tarz hamurun. Daha derin bilgi almak isterseniz o videoları da tavsiye ederim. Tek müdahale yaptığım gibi bu videoda zımparalama da teke düştü. Bayağı pratikleştirmiş olduk olayı. Arkadaşlar, şimdi bu straforu ahşap görünümüne sokuyoruz. Evet, bu çok hoşunuza gitti. İlginç geldi size. Fakat sadece
ahşap görünümüne soktuğumuz anlamına gelmiyor bu. Daha başka şekillerde de yapacağız. İlerleyen videolarda taş görünümü, başka türlü görünümlerde vereceğiz. Arkadaşlar, eskitme kremi nasıl kullanılıyor? Eskitme fırçasıyla birazcık alıyoruz fırçamıza ama çok değil. Hafif hafif üzerinden sürtünce zaten güzel bir ahşap dokusu veriyor. Sevdiğim bir boyam. Çok doğallık veriyor. Arkadaşlar, aslına bakarsanız straforu da boyama şekillerim hepsi ahşap boyama kursuna gittiğim için, ahşap boyama tekniklerini kullandığım için güzel oluyor. Çok fazla malzeme tanıdık. Bu da glaze. Glaze ne yapıyor? Boyamızı biraz açıyoruz. Geç kurumasını sağlıyor. Geç kurumasını sağladı istediğimiz yerlerde tabi. Şu an onu yapıyoruz. Bir de şeffaflık veriyor arkadaşlar boyaya. Şimdi bütün yüzeye sürüyorum. Daha sonra sileceğim. Deli bu ne yapıyor falan demeyin oradan. Dediniz değil mi? Daha sonra sileceğim. Nemli bez veya ıslak mendil veya nemli süngerle hafifçe siliyoruz. Renk eşitlemesi yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü aşağıdaki tabandaki objenin kahverengiliğiyle evlerin beyazlığı çok çiğ kaldı. Birbirine eşitlemedi. O yüzden renk eşitlemesi yapıyorum. Boyanın da girintilerde kalmasını sağlıyorum. Orada bir kahverengilik oluşturup daha güzel görünmesini sağlıyor objemizin. Şimdi küçük parçaları nasıl birleştiriyoruz? Eğer böyle bir şey yaparsanız, tabii her zamanki gibi polimer tutkal kullanacağım. Objeme delik açıyorum. Polimer tutkalla yapıştırıyorum. Aynı şekilde deliklerin içine, oluşturduğum deliklerin içine çitlerimi de, yani aslında karıştırma çubuğu ama benim için çit oldu. Tabii bu çitleri birazcık da renklendirdim daha sonra. Yani yosunlarla ilgili de bilgi vermiyorum. Niye vermiyorum? Çünkü onları da rölyef videolarımda defalarca size gösterdim. Tekrar sizi sıkmak istemiyorum. Burada benim elimde nazar boncuğu yoktu. Bir tane hamurdan yapıverdim. Siz gerçek nazar boncuğu da takabilirsiniz. Kurumuş otlarımı da boyadım. Çiçek yapacağım. Aynı rölyefte yaptığım gibi pencereler yaptım. Bu konularda ayrıntılı bilgi almak için diğer videolarıma bakabilir ilk defa izleyenler. Sürekli izleyenler zaten biliyor. Yazımızı da akrilik kalemle yaptık. Şimdi bunları nasıl birleştiriyoruz? Toplu iğneyi kıvırıp yine polimer tutkala batırıp, ki kuruyunca şeffaflaşıyor, artık bıktınız bunu söylememden. Ama işte videoyu ilk defa izleyen kişileri de düşünmem lazım. Bu şekilde kancalar. Eğer isterseniz burada kalın tel kullanıp kancalar oluşturarak yine böyle tutkala batırıp strafora sokarak anahtar askılığına da döndürebilirsiniz bu objeyi. Kapı girişinde de çok şirin durur arkadaşlar. Bir Feng Shui felsefesine göre kapı girişine asılan güzel ve şirin objeler eve gelince iyi enerji, eve gelenlerin iyi enerji almalarını sağlıyormuş. Çünkü eve girer girmez ilk göze çarpan yere asılıyor. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an kapısı oldu. Başka bir şey de yazabilirsiniz tabii. Odanızın kapısına olur. Bir de arkadaşlar, son olarak da şunu söyleyeyim.
daha önce yaptığım objelerden elimde görüntüler vardı. Biraz derledim, topladım. İşinize yarayacağını düşündüğüm için videonun arkasına eklenti olarak attım. Çok iyi görüntüler değil çünkü bayağı bir önceden yaptığım, video çekmediğim zamanlarda aldığım görüntülerdi. O yüzden ama yine de sizin işinize yarayabilir, size fikir verebilir diye ekledim arkadaşlar. Birazcık görüntüler offside ama idare edin. İşte bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Şirin bir mantar yapmıştım daha önce. Pencereli filan. Rölef videosu izleyenler de zaten o pencereyi nasıl asetat yaptığımı da fark edecekler. Biliyor olacaklar. Biliyordurlar yani. Ay ne diyorum. Böyle bir şey. 2 katlı. Bir ince bir kalın kullanmışım. Bu şekilde bir mantar çıkartmışım ortaya. Tabi sattık gitti bu. Beyce teyzenin mutfağında ısılı şimdi. Evet arkadaşlar, bir de kuşlar yapmıştım. Kuş evi. Ondan da faydalanırsınız diye ekledim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk defa izleyenlere de buradan selam olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese sevgiler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Beni unutmayın. Şaka ya. Bay bay.